Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizi insanlık tarihinin en büyük zekalarından birinin sıradışı hikayesiyle tanıştırmaya hazırlanıyoruz. Ancak bu hikayenin sıradan bir bilim dizisi hikayesi olmadığını söylemeliyim. Einstein'ın ölümünden 7 saat sonra yaşanan gizemli bir olay, bilim dünyasını ve hatta suç dünyasını bile sarsacak türden. Ancak bu hikaye, onun dahi zihninin ötesinde bir gizemi anlatıyor. Ölümünün ardından ne olduysa Einstein'ın beyni ortadan kayboldu. Evet, doğru duydunuz. Beyni bir soygunla çalındı ve geri getirilmedi. Peki bu olayın arkasındaki gizem nedir? Ve Einstein'ın beyni neden bu kadar değerliydi? Şimdi bu şaşırtıcı hikayenin perdesini aralayalım ve bilimin ve suçun sınırlarını zorlayan bu gizemi çözmeye çalışalım. Hazır olun, çünkü sizi olağanüstü bir serüvene davet ediyorum. Öncelikle Albert Einstein'ı tanıyalım. Albert Einstein kimdir? Albert Einstein, 1879 yılında Almanya'nın Ulm şehrinde doğmuş bir fizikçi ve teorik fizikçidir. Onun adı, özellikle görelilik teorisiyle özdeşleşmiştir. Gençlik yıllarında, Zürih'te Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü'nde eğitim aldı ve daha sonra fizik alanında önemli çalışmalar yapmak üzere İsviçre'de kaldı. 1905 yılında, o dönemdeki akademik dünyayı sarsan 4 makale yayımladı. Bunlardan biri, ünlü özel görelilik teorisini tanıtan makalesidir. 1921 yılında Nobel Fizik Ödülünü kazandı. Einstein, Nazilerin yükselişiyle Almanya'yı terk ederek Amerika Birleşik Devletleri'ne göç etti ve Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bilimsel ve insan hakları alanlarındaki çalışmalarıyla tanınır ve hayatının son dönemlerinde nükleer silahlanmaya karşı aktif bir şekilde çıkmıştır. 1955 yılında Princeton, New Jersey'de hayatını kaybetti ve olaylar tam da burada başladı. Einstein'ın ölümünden 7 saat sonra yaşanan bu olay, bilim dünyasında birçok soruyu beraberinde getirdi. 1955 yılında, Albert Einstein New Jersey'deki Princeton Hastanesi'nde hayatını kaybettiğinde, dünya onunla bir dahinin kaybını yaşadı. Ancak, trajik bir şekilde, bu üzüntüyle dolu zamanlarda bile gizemli bir hırsızlık gerçekleşti. Patolojist Doktor Thomas Harvey, Einstein'ın cesedini otopsi için aldıktan sonra, izinsiz bir şekilde Einstein'ın beynini çıkardı ve sakladı. Bu hareket, bilimsel bir araştırma amacıyla mı yoksa kişisel bir ilgiyle mi yapıldı, hala tam olarak net değil. Harvey, beyni parçalara ayırarak inceledi ve sonuçlar üzerinde araştırmalar yaptı. Ancak, bilimsel topluluğun çoğu, bu eylemin etik olup olmadığı konusunda şüpheler taşıdı ve tartışmaları beraberinde getirdi. Einstein'ın beyninin bilimsel açıdan incelenmesi, insan zihninin işleyişini anlamak için önemli bir fırsat sunuyor olsa da, bu tür bir incelik yapılırken etik ve mahremiyet konuları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gelişme, bilim ve etik arasındaki hassas dengeyi sorgulamamıza neden oluyor. 2. Doktor Thomas Stoltz Harvey kimdir? Doktor Thomas Stoltz Harvey, 1912 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğmuştur. Patoloji alanında uzmanlaşmış bir doktordur. Harvey, Princeton Üniversitesi'nde çalışmış ve Princeton Hastanesi'nde patoloji bölümünde görev yapmıştır. Albert Einstein'ın ölümünden sonra, 1955 yılında, Einstein'ın beynini otopsi sırasında izinsiz bir şekilde çıkarmış ve sonrasında beyni incelemek üzere saklamıştır. Bu eylem, bilim dünyasında büyük tartışmalara yol açmıştır. Harvey, yaşamının geri kalanında patoloji alanındaki kariyerine devam etmiş ve 2007 yılında vefat etmiştir. Doktor Thomas Harvey'nin ölüm yeri hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak, yaşamının son yıllarını Princeton, New Jersey'de geçirdiği bilinmektedir. Dolayısıyla, muhtemelen Princeton veya çevresinde ölmüş olabilir. Peki neden böyle bir şey yaptı? Doktor Thomas Harvey, Einstein'ın ölümünden 7 saat sonra, bilimsel araştırmalar için beynini saklamaya karar verdi. Harvey, izinsizce hareket ederek beyni çıkardı ve parçalara ayırdı. Ardından,
beynin farklı bölgelerini inceleyerek Einstein'ın zeka ve dahiyetine dair ipuçları aramaya başladı. Ancak, bu işlem bilimsel toplumda geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Ayrıca, beyin hırsızlığının bilimsel açıdan ne kadar verimli olduğu da tartışmalıdır. Bazı araştırmalar, Einstein'ın beyin yapısının diğer insanlardan farklı olduğunu öne sürse de, bu iddiaların kesin bir kanıtı henüz bulunmamaktadır. Peki Albert Einstein'ın beyni şu an nerede? Thomas Harvey tarafından çalındıktan sonra bir dizi olaylar zinciri sonucunda farklı yerlere dağıldı. Beynin bir kısmı Thomas Harvey tarafından incelemek üzere saklanmıştı. Diğer kısımları ise daha sonradan farklı araştırmacılar ve kurumlar arasında paylaşıldı. Bir kısmı, Philadelphia'daki Mütter Müzesi'nde sergilendi. Daha sonra, beynin bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer kurumlara ve araştırmacılara gönderildi. Bazı parçaları ise Harvey'in ölümünden sonra kayboldu ve nerede olduğu bilinmiyor. Beynin tamamıyla ilgili kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte, çeşitli parçaları farklı araştırmacılar ve kurumlar arasında halen bulunmaktadır. Ancak, beynin tamamının nerede olduğu ve kimler tarafından getirildiği konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Albert Einstein'ın yaşamı ve çalışmaları, bilim tarihinde dönüşüm niteliğinde bir etki bıraktı. Özel ve genel görelilik teorileri, modern fizik ve kozmolojiyi derinden etkileyerek evrenin doğasını anlamamıza katkıda bulundu. Ayrıca, kütle ve enerji arasındaki ilişkiyi tanımlamasıyla, nükleer fiziğin ve modern teknolojinin temelini oluşturdu. Einstein'ın bilimsel mirası, günümüzde hala bilim insanları ve araştırmacılar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Ancak, Einstein'ın ölümünden sonra yaşanan beyin hırsızlığı olayı, bilim etiği ve kişisel mahremiyet konularını gündeme getirmiş, bilimsel araştırmaların sınırlarını ve toplumsal etkilerini tartışmamıza neden olmuştur. Sonuç olarak, Einstein'ın mirası sadece bilimsel alanda değil, aynı zamanda etik ve toplumsal boyutlarda da önemlidir. Einstein'ın izinden gitmek ve dünyamızı anlamak için bilime olan ilgiyi canlı tutmak önemlidir. Bu nedenle, bilimsel keşiflere ve öğrenmeye açık olmalı ve merakımızı sınırlamamalıyız. Eğer bu tür ilgi çekici konular ve bilimsel tartışmalar ilginizi çekiyorsa, kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bilgiye açık bir zihinle yolculuğa çıkmaya devam edin.